Yani bazı bölgelere kesinlikle gidemiyorsun. Darbe oldu. Şu an yönetim askeriye de. Myanmar'da Türk bulmak çok zor oldu. Türklere karşı bakış açıları ne? Bizim hakkımızda ne biliyorlar? Kiralar ne kadar? 1+1 yaklaşık Burada iş kurmak. iş gücü müthiş ucuz. Genelde bana da çok soruyorlar. Myanmarlı biriyle Türk birini evli gördün mü? Böyle bir eğlence hayatı nasıl peki abi burada? Yani Bir bence Tayland'dan falan bile daha iyidir. Bak burada tavsiye eder misin abi Myanmar'a gelmeyi? gruplarla Dünyanın bir ucundan bu videoyu size ulaştırmama katkı sağlayan sağlıklı su arıtma cihazı Aura Sebilon sponsorluğuyla başlıyoruz. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Ve Myanmar'dan hepinize selamlar. Dostlar, bu ülkede Türk bulmak bayağı bir zor oldu. Ama neticesinde değerli misafirimizi bulduk Zati abi. Zati abi selamlar. selamlar. Merhaba Abi arkadaşlar. bugün hem sabah yürüyüşümüzü yaptık hem de biraz sohbet ettik. Ben de dedim ki abi bir video çekebilir miyiz senin gözünden? Yani ilk defa bir Türk'le, Myanmar'da yaşayan bir Türk'le karşılaştım. O yüzden böyle nacizane izleyicim de bu konsepti çok seviyor. O yüzden müsaadenle sana böyle biraz onların sorularından sorular sormak istiyorum. Tabii. Buyurun. Tamam dur abi şu beni zoomlamış. Bir dakika dur abi. Şunu kapatayım. Tamam. Heh tamam. Kendi zoomluyor. Kendi otomatik kaydediyor da Okey. tamam abi şu anda sendeyiz. Tamam, okey. Zaten abi Myanmar'da Türk bulmak çok zor oldu. Ama sen 3 yıldır burada yaşıyorsun. Seni buraya ne itti abi? Bence buradan başlayalım. Vallahi şöyle oldu. Tamamen tesadüfen geldim buraya aslında. Hı. Yaklaşık 3 yıl kadar önce burada çalışan bir arkadaşın iş teklifiyle geldim. Normalde 3 aylık bir teklifti bu. 3 aylığına geldim. Öyle planlıyorduk daha doğrusu. Yangon'a geldim 3 aylığına. Daha sonra iş uzadı. Bu 3 ay falan derken 3 yıl mı oldu abi? Yok, o işim yaklaşık 14-15 ay falan sürdü. 15 ay falan şeyde kaldım. Yangon'da kaldım. Yani tamamen tesadüf. Böyle planlı programlı gelmedim buraya. Biliyor muydun abi İş peki çıktığı için Myanmar'ı? hiçbir fikrim yoktu. Hatta Myanmar isminden ziyade eski ismini biliyordum buranın. Burma'yı değil mi? Burma'yı biliyordum. Evet. Burma hakkında hiçbir fikrim yoktu. İşte araştırdım falan. Bir de iş teklifi olunca bir de farklı bir ortam, macera, Asya falan Sevdin derken abi. geldim. Gayet güzel. Evet. Hoşuma gidiyor. Şimdi videoları daha öncekilerini izlerseniz yani burada seyahat etmek pek kolay değil arkadaşlar. Malumunuz buradan belli bir süreçten geçiyor. Burada belli bir işte çatışmalar vesaire var. Böyle bir atmosferde yaşamak kolay bir şey mi? Zor mu abi? Nasıl? Aslında şöyle, ilk burada dediğim gibi şey var. Bir yaklaşık 5 yıl önce bir darbe oldu. Şu an yönetim askeriye de, askerin elinde. Dolayısıyla bu 5 yıllık içerisinde bayağı sıkıntılı bir süreç yaşanmış. Bu 5 yıl içerisinde. Halen de yaşanıyor. Ben genelde Yangon'da olduğum için, sabit bir şehirde olduğum için bunu çok fazla hissetmiyorum yabancı olarak. Evet. Yerli insanlar hissediyor tabii ki. Ne zaman ki ben farklı şehirlere gitmeye başladım ülke içerisinde, bunu ben de yavaş yavaş hissetmeye başladım. Ben nasıl hissediyorum? Mesela çok güzel şeyler var, şehirler var bu Myanmar'da. Ama her istediğin şehre gidemiyorsun. Bazıları yabancılara kapalı. Çünkü savaş ortamı malum. Savaş derken iç savaş ortamı. İç savaş ortamı. Burada bazı gruplar var. Gruplarla asker çatışıyorlar. İç Sen savaş... hissettin peki ya bunu böyle bir gerginliğini falan? Yani çatışma hiç görmedim ama işte bazen haberlerde duyuyorum, haberlerde görüyorum ama şeyi de hissediyoruz yani. Kontrollerde falan işte şuraya gitmek yasak. Mesela bir ay önce gittiğim bir yere bir ay sonra diyebiliyorlar. Oraya işte turistlerin, yabancıların gitmesi yasak diyebiliyorlar. Kontrolü sağlamak için değil mi? Kontrol aynen öyle. Zaten buraya hangi vizeyle geldin? Normalde iş vizesiyle geldim. Ama şöyle buradan mesela dediğim gibi 15 ay falan sürdü benim burada ilk gelişim iş dolayısıyla. Daha sonra Türkiye'ye döndüm. Birkaç ay Türkiye'de kaldım. Sonra burayı sevdiğim için burada da belli bir ortamım oldu. Arkadaş ortamım oldu. Bir de sakin bir yer. İnsanlar çok iyi, çok yardımsever, dürüst, düzgün insanlar. Ortam hoşuma gittiği için tekrar gelmeye karar verdim. Gelirken de şöyle bir ay normalde bir turist vizesiyle geliyorsun her halükarda. Evet 50 dolar. Evet 28 günlük 50 dolar. İşte onunla geldikten sonra daha sonra yaklaşık 24.000 bahta Tayland'dan 6 aylık bir vize aldım. için Myanmar için. Yani o turist vizesinden sonra burada ülkeden çıkman lazım uzun süreli vize alabilmen için. Yani turist vizesinden sonra burada
vize vermiyorlar, alamıyorsun. Bunun için Tayland'a geçtim. Tayland'da bir tanıtık ajanda vardı bu şeyden dolayı, önceki işimden dolayı. Yaklaşık 3-4 günde 6 aylık vizeyi hallettiler. O da 24.000 bahta denk geliyor. İşte kaç dolar? 600-700 dolar herhalde, tam bilmiyorum. Evet. Burada vize almak kolay, parayla alıyorsun ama şey yani pahalı biraz. Şu an mesela ben tekrar vize almak istiyorum. 1 yıllık falan. Myanmar'daki ajanta şey diyor, yani bunu 3 ay içerisinde alırsak 3 ay sürer. Bu 1000 dolar vermemiz lazım. 1 yıl dolar. için. Wow. Eğer bunun yıldırım vize türü varmış. Hızlı. Yani bir ayda alabiliyormuşsun o vizeyi. Bu defa da 1400 dolar ödüyorsun. Anladım. 1 yıllık vizeye. Bir yıllık 6 vize. aylık olunca yıldırım 1000 dolar diyorlar. 6 aylık yıldırım değil, normal alırsan da yine 3 ay sürüyor. O da 800 dolar diyorlar şimdi. Bunları ben de sizinle beraber öğreniyorum. Teknik bilgiler. Bu bilgilere ulaşmak kolay olmuyor. Bazen internette çok bilgi kirliliği var abi. Evet, O yüzden aynen. bu değerli bilgileri bizimle paylaştığın için teşekkürler. Eyvallah. Eyvallah. Abi sağ orada olun. çok sosyalsin. Burada zaten abi hem fit, şöyle gördüğünüz gibi her an koşuya hazır. Sporunu, rutinini burada çok güzel devam ettiriyorsun abi. Aynen öyle. Hayat kaliteni korumaya çalışıyorsun yani. Şöyle aynen öyle. Burada güzel de bir çevrem var. Böyle Hı. koşucu, böyle hiking yapan, camping yapan bir çevre de var. Çok güzel abi. Bazen onlara takılıyorum. Ya mutlaka koşuyorum haftada birkaç defa. Koşu kulüpleri de var herhalde, değil mi? Tabii koşu kulüpleri var. Yani o konuda bayağı aktifler. Evet. Ben de bugün yürürken falan bayağı bir gördük. Bu arada bak fark ediyorsanız biz böyle akıştayız. Dümdüz devam ediyoruz. Yani insanlar her türlü böyle size bir şey yapıyor. Yol veriyorlar veyahut da artık akışta bir şekilde devam ediyorsunuz. Asya'da seyahat etmek aslında biraz da böyle bir şey. Evet. Abi peki Türklere karşı bakış açıları ne? Bizim hakkımızda ne biliyorlar? Ya şöyle, aslında Türklerle ilgili çok fazla bir şey bilmiyorlar. Çünkü burada çok fazla Türk yok. Aha. Yani benim rastladığım en fazla işte 15 kişilik bir grup vardı. Yaklaşık 1 yıl oldu, 1,5 yıl oldu. O grupta ayrıldı büyük bir kısmı. Yani şu an herhalde 8-10 kişi falan vardır. Koca Türkler. ülkede 8-10 tane Türk var. Aynen öyle. Yani Türk olarak ayrıca ya Türkler şöyledir böyledir gibi bir şeyleri yok ama genel olarak yabancılara çok iyiler, çok saygılılar. Benim gördüğüm çok düzgün insanlar. Mesela çok garipti. Bir futbol maçına gittim ben. Böyle bir Asya uluslararası bir futbol maçına gittim. Normalde uluslararası futbol maçı olduğu için şey yapmıyorlar. Şemsiye falan sokamıyorsun içeri. Maçın olduğu dönemde muson yağmurlarının çok yoğun olduğu dönem. Deli yağmur yağıyor yani. Aha. Şemsiyesiz dışarı çıkma ihtimalin yok. İnsanlar stadyumun en dışındaki demirlere yaklaşık 10-15 bin kişi şemsiyesini asıyor. Kimse beklemiyor başında şemsiyelerin. Ve maç bittikten sonra insanlar şundan emin. Yani gittiğimde ben şemsiyemi olduğu yerde Bulabilirim. bir sürü de şemsiye var yani. Böyle binlerce şemsiye var. Yani o bayağı bana geldi, garip geldi. Evet. Yani çok rahatlar o konuda. Çalınmayacaklarından eminler. Güvenli bir ülke mi peki burası? Ya şöyle güvenli, yani hırsızlık açısından falan güvenli bir ülke. Tabii ki hiç hırsızlık olmuyor diyemem. Dünyanın her yerinde var. Ama burada hiç rastlamadım. 1-2 defa duydum bu 3 yıl içerisinde hırsızlıkla alakalı. Hatta ben bir defa sokaktan bir tane taksi durdurdum. Laptopumu unuttum takside. O taksi de sokakta durdu. Yani uygulamadan çağırmadığım için taksinin plakasını bilmiyorum, Hiçbir şey yok adamı bilmiyorum. Hiçbir şey yok. Yani adam laptopu alsa gitse bulma ihtimalim yok. Tabii o çalıştığım için işimle alakalı her şey o laptopun içindeydi. İşte nasıl bulacağım, ne yaptım, öldüm, bittim falan derken bir baktım adam gelmiş benim bulunduğum kondoya. Aha. Beni arıyor. Yani beni de tanımıyor. Sadece bildiği işte kel kafalı bir adam diye herhalde güvenliğe falan tarif ediyor. Ve buluyor seni. Ve Vay. arıyor beni. Ben de onu aradığım için orada tesadüfen rastlaştık. Ve adam işini gücünü bırakmış düşün. Yani Evet. taksisini bir kenara bırakmış. Elinde laptopla beni bulmak için. Bulunduğum kondoda da yaklaşık 2000'in üzerinde insan yaşıyor. Yani oraya girip de samanlıkta iğne aramak gibi birini bulmaya çalışmak. Abi iyi insanlar değil ya. dürüst Değil mi çok- abi? Aynen öyle ya. Çok, İyi insan. o konuda çok rahatım. Yani Kültür şoku yaşadın mı peki abi? kültür şoku, ya yiyecek konusunda büyük bir şok yaşadım. Hala da yaşıyorum. Yani bir türlü şey Zaten yok. abi Adanalı bu arada. Aynen öyle. Et işi bizim bildiğimiz işlerden değil yani. Bunların bir kültürü var. Böyle nasıl diyeyim, barbekü kültürü var. Bizim Adana'ya uymuyor mesela. Evet, yani evet. böyle
değişik bir etleri Bir var. Adana olarak en zorlandığın şey herhalde Her yemek zaman- konusu aynen öyle. olabilir Aynen. abi. Ya bizim hemen hemen her tür zorlanır herhalde. Mesela kahvaltı konusunda Evet. zeytin yok burada, peynir yok. Peynir yok. Ha bulursan da hem aşırı pahalı, bizim yemeyeceğimiz tarzdan, pazardan almayacağımız tarzdan peynirler, zeytinler. Evet. En bunlar. hoşuna giden taraf peki? Ya insanların dürüstlüğü dediğim gibi çok samimiler. Yani bir gruba girdiğin zaman sana yardım etmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Abi 4 dönüyorlar restoranda falan, ben utanıyorum ya bazen. Yani hiç sorma ya. Yani Böyle 4 dönüyorlar. Hani bak, burada yaşadığım olumsuz olaylar da oldu. Onları da paylaştım sizinle ama böyle restorana falan gidince elimi yıkıyorum, birisi selpak çıkartıyor, ötekisi papiremi tutuyor. Kendini insan böyle bir garip hissediyor. şey gibi de değil yani. Böyle samimiyetsiz ya bir para versin falan. Ha, evet, O evet. niyette yok. Gerçekten o şeyi, samimiyeti hissediyorsun. Çok iyi. Biraz abi hayat maliyetinden, yaşam maliyetinden konuşalım mı? Konuşalım. Burada kiralar ne kadar? Ben kaldığımız yeri de konuşmalarımızın üzerine vereyim. Öyle Evet. bir atmosferde mesela bir aylık kira ücreti ne kadar? Ya şöyle, yani buradaki kiralayacağın yere göre değişiyor tabii ki, her yerde olduğu gibi. Burada en büyük sıkıntı, kiraya söylemeden önce en büyük sıkıntı elektrik sıkıntısı. Bakın şöyle gösterelim. Buraya bak. Aynen. Yok şey diyorum. Her yerde jeneratör var. Jeneratör Gördüğünüz var, gibi evet. büyük jeneratörler var. Elektrik sıkıntısı büyük sıkıntı. Savaş, iç savaş olması dolayısıyla hem de tüm elektriğin dışarıdan ithal edilmesi dolayısıyla, çünkü burası 50 küsur milyonluk bir topluluk, popülasyonu var. Dolayısıyla mesela sen kalmak istediğin yerde sürekli elektrik olmasını istiyorsan fiyatlar otomatikman değişiyor. Mutlaka da şeyi sorman lazım zaten. Jeneratör var mı Evet. kondoda falan diye. Yani normalde mesela benim Yangon'da kaldığım yer için konuşayım. Yani gym'i var, çok güzel gym'i var. Yüzme havuzu var, çok güzel. Güvenliği falan var. 1+1 oda. Yaklaşık çok da güzel bir kondo, çok sağlam. Çinlilerin yaptığı bir kaliteli bir kondo. 1+1 yaklaşık 500 dolar, işte 450-500 dolar civarında. Ama dediğim gibi o kaldığım yer elit bir kondo. Ya bunun çok altına, yani 100 dolara kalan da var. Bu defa da problem yaşarsınız. Elektrik problemi yaşayabilirsiniz. Yaşarsınız büyük bir ihtimalle. Yani hiç elektrik problemi olmasın falan diyorsan en az bir 350 dolar falan olması lazım. 350 dolar. 350 dolar falan ödersin Ha, kiraya. bütün spor salonu. Spor salonu, Her şey gym, ya aynen öyle, hepsi içinde. Güvenlik konusunda sıkıntı yok desem de bırakmıyor. Asker bırakmıyor. Yani bazı bölgelere kesinlikle gidemiyorsun. Zaten otobüste bilet satmıyor sana. Otobüste Evet uçak evet. Çok satmıyor önemli bir yani. konu ya Evet. abi. Bunu biraz açar mısın? Yani Ya- hani o yerli yabancı bilet Ay- alma zorluğu. Şöyle, şimdi yabancı bir otobüste veya uçakta yabancı olduğu zaman otobüs firmasına ekstra bir biniyor. Yani bir ekstra uğraşması gerekiyor. Neden uğraşması gerekiyor? Yabancıya bir sürü sorular sorulabiliyor başka şehre giderken. Ya ben bir defa rastladım. Yani sürekli pasaport falan soruyorlar da o kesin, hiç yok. Kaçarı yok. Ama bazı yerlerde sorular soruyor. Ne için geldin buraya? Nerede kalıyorsun falan. Aynı şey gibi. Havaalanında sordukları sorular gibi. Bazı kritik bölgelerde böyle iç savaşın yoğun olduğu yerlere giderken mutlaka soruyorlar. Olması gerekiyor. Pasaport bile yetmeyebiliyor. Böyle bazı evraklar var. Form C diyorlar mesela. Senin nerede kaldığını açıklayan falan bir belge. Onu da alıyorsun. Kaldığın yere yakın yerlerden alabiliyorsun. Anladım. Bazı bölgelerde ekstra pasaport harici belge istenebiliyor bazı yerlere giderken. Bunu niye yaşıyorum? Mesela bazen gidiyoruz. Koşu organizasyonları oluyor böyle Asya ülkeleri arasında. Oralara koşmaya gidiyoruz ya da gönüllü oluyorum bazı yerlerde. Oralara giderken soruyorlar. O sıkıntı oluyor ve de zaten bunları niye soruyorlar? Biz kendi çabamızla bir araç bulup gidiyoruz. He. Yani bir otobüs bileti falan almıyoruz. Zaten otobüs bileti almaya kalktığımızda yazıyor orada. Yabancılara yasak diyor. Satılmıyor Aynen. diyor. Satılmıyor direkt. Seçmeniz gerekiyor. Foreigner veyahut da lokal diye seçmeniz gerekiyor. Aynen öyle. Buraya hani hem seyahat etmek isteyenler için de bence güzel hap bilgiler var. Zaten abinin konuşmalarının arasında. Peki abi burada iş yapmak, burada iş kurmak, buraya çalışmaya gelinmez herhalde değil mi? Hani açısından. Kesinlikle gelinmez. Yani hani böyle beden işçisi olarak çalışmaya gelinmez. Çünkü çok var. İş gücü var burada. Evet. Beden iş gücü, çok atıl 50 iş gücü dolara, var. 100 dolara. Aynen öyle. 50 dolara, 100 dolara çalışıyorlar. Ve mesela üniversite mezunu kasiyer olarak 100 dolara iyi para diyen var yani. Hadi ya. Aynen öyle. Bayağı bir geçerken de evsiz görüyoruz biz bu arada. Yollarda falan bazen evsizler de var abi. Evet, evet. Sokakta yatanlar. Peki iş Hepsi kurmak, çok.
Ya iş kurmak da şu anlamda çok mantıklı değil. Mantıklı değil bence. İnsanlarda para yok genelde. Yani bir kısım çok zengin bir kısım var. Elit bir kesim var. Ve insanların geneli fakir. Yani iş kurarsan da yani çok spesifik bir iş bulman lazım. Bir de herhalde öyle aldım sattım değil de buradaki hani beden gücünü kullanarak herhalde toplu üretim Aynen yapıp öyle olabilir. Mesela bizim tarafta yapan çok. Türkiye'den gelip de burada ne bileyim konfeksiyon işi yaptırıp o tarz şeyler yaptırılabilir. daha büyük işler yani hani böyle. Aynen öyle. Yani büyük firmalar gelir burada bir şeyler yaptırırsa yaptırır. Yani mesela herhangi Türkiye'den bir giyim firması gelip burada yaptırabilir. Bir tane şehirle veya kasabayla anlaşıp ne bileyim mont diktirebilir, tişört yaptırabilir. Çok ucuz da o şeyler oluyor, değil çok mi? ucuz. Aynen öyle. Çok iş gücü müthiş ucuz. Özellikle sonra bu darbeden sonra iş gücü acayip ucuzlamış. Evet. Çin'den daha uygun mu demiştik abi? Çin'den daha uygun, aynen öyle. Şu an için Çin'den daha uygun. Tanıdığım arkadaşlarım var. Daha önce Çin'de konfeksiyon işi yaptırıyorlarmış. Yani Çin'e gidip orada tişört, giyim eşyası Türkiye'deki bir firmaya yaptırıyordu. Ama darbeden sonra insanlar o kadar çok işsiz kaldı ki burada. Üzücü bir Artık hemen hemen kadınla erkekli böyle konfeksiyon işine girdiler. Aynen öyle. İşçilik de çok ucuz olduğu için artık o arkadaş bile Çin'den bu tarafa döndü. Yani eskiden burada hiç iş yaptırmıyordu. Çin'de yaptırıyordu. Şu an işin çoğunluğunu %80'ini falan burada yaptırıyor. Çünkü iş gücü acayip ucuz. Genelde bana da çok soruyorlar. Hiç Myanmarlı biriyle, Türk birini evli gördün mü böyle bir? Ya arkadaş çok gördüm de evli görmedim. Nasıl Fazla diyecektim? Türk Kültür. olmadığı için. Evet. Yani. Nasıl Ama kültür uyumu falan diye merak ettim. Yok kültür uyuşur ya değil yani. Burada aile yapısı sağlam. Bağları Yani kuvvetli mi? aynen öyle. Büyüklere karşı var, bir saygı var. Aha. Yani sürekli mesela aynı ortamda bile aynı mesela yöneticindir. Diyebiliyorlar böyle abla diye hitap edebiliyorlar. Abla, abi diyebiliyorlar mesela. Yani öyle bir var, samimiyet var. Her ortamda mesela bir gidiyorsun, bir organizasyona gidiyorsun ortamda bir tanesi yaşı diğerlerine göre büyükse hep ma diye başlar. Abla mesela. Abla derler. Yapmazlar. Peki, o anlamda Türk kültürüne yakınlar aynen öyle. Ama şeyler de var tabii. Çok uymayan yerler de var. Özellikle gıda konusunda. Yemek konusu çok farklı. Evet. Bizi zorlayan en büyük şeylerden sıkıntı aynen. yemek, aynen öyle. Hastane nasıl abi burada? Nasıl sağlık hizmeti? İyi yani ben yaptım şöyle. İyi hastaneler var. Özel hastaneler var. Aha. Tayland'da bir maraton koşmuşum böyle dizim ağrıyordu. Orada bir sakatlandım deyip. Geldim bir hastaneye burada. Bütün tetkik analizleri yaptılar. Yaklaşık 4-5 tane doktor gördü. Yaptı, röntgen falan çekti. Bütün işlemlere yaklaşık $100 falan tuttu. Bazen yapıyorum, arada bir 3 ayda bir check-up falan yaptırıyorum burada. Yani çünkü var, dışarıda bir şeyler yiyorsun. Hava bazen kirli. Hava kirli mesela o negatif yönlerinden biri bu. Bir hastalık kapmış olabilirsin. Bir de burada çok seviyorlar. Şekerli yiyecekleri, yağlı yiyecekleri çok seviyorlar. Ben de arada kendimi kontrol ettirmek için böyle check-up falan yaptırıyorum. Yani bazı yerlerde yaklaşık 1500 TL'ye bugünün parasıyla yapabiliyorum. İyi o zaman. Check-up baştan aşağı yani kalbinden tut. Aynı özel hastanede. Türkiye'de bunu yaptırma ihtimali yoktur diye düşünüyorum 1500 lira. Evet. Burada zaman geçirdikçe şunu biraz hissettim ben. Burada yaşayan öğretmenlerle tanıştım. Burada yaşayan Avrupalılarla da tanıştım. Onların statü demeyeyim hani böyle ama onların yeri biraz daha farklı. Onları ayrı bir yere koyuyorlar gibi. Mesela burada genelde konuştuğum öğretmenler falan onlar dolar bazlı maaş alıyor. Buradaki yerlisi kendi para birimlerini de alıyor. O yüzden biraz hayat standartları daha da yüksek. Onları da burada tutabilmek için mecbur bir şeyler sunmaları gerekiyor. Aynen öyle. O yüzden de böyle atmosfer oluyor. Eğlence hayatı nasıl peki abi burada? Yani Yangon için konuşuyorum. Burayı bilmiyorum. Burada da iyi diyorlar da. Yangon süper ya. Süper diyebilirim. Her türlü eğlenceyi bulabilirsin burada. Ne arıyorsan bulabilirsin. Yani o kadar söyleyeyim. Sakin bir eğlence hayatı da bulabilirsin. Çılgın bir eğlence hayatını da bulabilirsin. Yani bence Tayland'dan falan bile daha iyidir yani. Yangon için konuşuyorum. Yangon için. Peki abi buradan bir şey alsan Türkiye'ye getirmek istesen ne getirirdin? Yani alayım ben Myanmar'dan bir özellik veyahut da bir davranış biçimi olabilir, bir iletişim biçimi olabilir. Ne getirmek isterdin? Vallahi şöyle bir davranış olarak insanlara süper.
getirebileceğim herhalde şeyler bu buranın geleneksel giysileri falan olabilir. Burada çok farklı kültürler var. Bak elektrik yok şu an. Elektrik yok olduğu için çalışıyor. biraz kusura bakmayın. Ses Jeneratör çok fazla oldu. Yani zor şartlarda video çekiyoruz. Güzel de bir pazara gidiyoruz. Pazar videosu da gelecek. Kıyafetlerin renkli mi abi? O yüzden mi Ya getirmek istersin? çok çok enteresan, renkli, farklı. Aynı bizim şey gibi, nasıl Karadeniz'inki farklı veya başka yerlerinki farklı. Çok farklı etnik gruplar var burada. Mesela Çinliler yakın olduğu için Çin bayağı bir etkilemiş burayı. Evet. Hindistan biraz etkilemiş, Bangladeş etkilemiş. Evet. Yani şeye göre, bölgeye göre insan grupları da değişiyor. Yaşayan bir ülke diyebilir miyiz abi? Buraya? Aynen öyle, aynen. Sokakta, Hepsini- sokak pazarları vesaire o hepsini da çok görebiliyorsun. dikkatimi çekti. Aynen öyle. Abi eğer özel değilse aylık bir insan burada ortalama ne kadar harcar? Gider böyle ortalama bir insan, ortalama eğlenen, haftada bir iki dışarı çıkan, işte sporuna giden, senin oturduğun bir yerde gibi bir yerde oturan bir insan ortalama aylık maliyeti ne kadar olur? Vallahi şöyle düşünüyorum, herhalde bir şey $700 falan tutar diye tahmin ediyorum. $700. Böyle şey dahil, ev kirası falan dahil. Ev kirası dahil 100 Aynen dolar. öyle. Aha. O zaman gayet iyi. Yani bu dediğim gibi de senin yaşayacağın hayata göre de değişiyor tabii Evet. ki. Evet. Ama $700 çok iyi bir hayat yaşayabilirsin. Yani tek burada uzak durman gereken, mesela yollarda şey oluyor. Exchange insanlar oluyor. yaşandı. Para çevirmek falan Dolandırmaya istiyorlar. çalıştılar. Onlardan uzak duracaksın. Aynen. Yani bir şey yapıyor, bir el hareketiyle, böyle el Aynen. hızlılığıyla aradan bir şey para çekebiliyor, sana eksik para verebiliyor. Evet evet. Bir tek onlardan, benim gördüğüm, onlardan uzak duracaksın. Bazı taksi şoförleri. Genelde taksi şoförleri, onun da pazarlık yapacaksın. Evet, evet. Eğer Grab falan kullanmıyorsan, En mantıklısı Grab bu arada. Grab aynen öyle. Çünkü herkes double fiyat veriyor, çift fiyat veriyor, 2 kat. O yüzden ben direkt kontrol ediyorum. Aynen öyle. Bir de şurada bu savaştan sonra, bu İran savaşından sonra şöyle bir şey çıktı ortaya. Mesela Grab'de ne yazarsa 3-5 fazlasını istiyorlar. Çünkü şey var, petrol önlerinde delik kuyruklar var. Evet. Evet. Yani kilometreleri bulan kuyruklar var. İnsanlar gidiyorlar, bekliyorlar. Gaz fiyatları da filan arttı ama Grab'in fiyat şeyi direkt değişmedi. Aynen. Dolayısıyla Grab'de 15.000 chat yazıyorsa adam 17-18.000 istiyor mesela. İlk başta yazıyor sana. Burada Tavsiye eder misin abi Myanmar'a grupların gelmeyi? var. Ya tavsiye ederim. İnsanlar gelsin görsün. Yani yaşasın 1-2 ay. Evet. Görsün. Eğer yaşamak isterse, bu benim tabii ki şahsi düşüncelerim. İnsanlar gelip karar verir. Yani ben gelip bir defa en azından mutlaka gelip görmelerini tavsiye ederim. Otelde kalırsan ve uçak bileti aldığında bir expat fiyatı diye ayrı bir fiyat var. Yani normalde lokalde otel atıyorum 100 liraya kalıyorsa senden 200 lira isteyebiliyorlar. Bu şey artık yasal hale gelmiş. Yani genelde, yani kesin bir oran yok ama genelde 2 katı alıyorlar yabancılardan. Anladım. Yani hiç şey yok. Şey diyemiyorsun. Ya işte sen beni kazıklıyorsun, ona öyle buna böyle değil. Bu bir artık şey olmuş. Kural olmuş Kabul ya. edilmiş kural. Aynen. Expat rate bu. Sadece şeyde, otelde ve uçak biletinde. Vallahi benim için çok keyifli oldu. Bir de bilinmeyen bir ülke arkadaşlar. Evet. Myanmar, yani Myanmar'da yaşayan Türk bulmak. Gerçekten kolay değil. Zaten abi çok teşekkür ederim. Rica ederim. Çok rica keyifli ederim. bir sohbet oldu. Sizin de yorumlarınızı bekliyoruz. Myanmar aklınızdaki gibi mi? Myanmar hakkında ne biliyorsunuz? Onları da bizimle paylaşırsanız çok sevinirim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Okey. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.